Merhaba çocuklar. Merhaba babacığım. Bugün ben kameraman ve dış ses rolündeyim. O yüzden de babamı Evet. göremeyeceksiniz ama duyabileceksiniz. Kim bilir, hiç belli olmaz. Bazen böyle çekimlerde birdenbire kamerayı çevirip sohbete girmek isteyebiliyorum. Bakalım bugün. Buyurunuz. Daha önce trainer videolarımızı izlediyseniz, trainer'da babamın yol bisikleti bağlıydı. Ama şimdi gördüğünüz üzere benim dağ bisikletimi bağladık. Hemen bakıyoruz. Evet. Dağ bisikletini bağladık trainer'a. Evet. Neden dağ bisikletini trainer'a bağladık diye soru gelebilir. Evet. Soru gelebilir. Neden? Onun ana nedeni de tamamen annemin trainer'a daha rahat binebilmesi. Onun rahatlığı için böyle bir değişiklik yaptık. Çünkü yol bisikletine binerken annem ve ben trainer'da zorlanıyorduk. Hani rahat bir pozisyonda duramıyorduk. İkimiz de dağ bisikletini daha çok sevdiğimiz ve daha çok alışık olduğumuz için trainer'a benim bisikletimi bağlamayı tercih ettik. Ama belirtmek istediğim bir nokta var. Gördüğünüz gibi arka tekeri değiştirdik. Yani bu Tabii teker canım, yol tabii. bisikletinde de aynıydı, benim bisikletimde de Tabii. aynı. Evet, lastik konusu önemli. Trainer'larda burada olduğu gibi bir dağ bisikleti lastiğini trainer'a bağlayıp kullanmıyoruz. Tabii trainer'ların da çeşit çeşit modelleri var. Eğer rubleden tahrikli bir trainer'ınız varsa zaten lastik kullanmıyorsunuz. Direkt ruble zincir bağlıyorsunuz. Ama böyle lastik kullanmanız gerektiği durumlarda özel trainer lastikleri var. Bunları kullanıyorsunuz. Biz de dağ bisikletinin arka lastiğini o şekilde değiştirdik. Yani yol bisikleti jantı ve lastiğini kullandık aslında. Rubleyi ayarladık, zincir ayarları yaptıktan sonra oh mis gibi oldu. Ve hazır. Peki çocuklar, bugün amacımız trainer tanıtmak değil. Daha önce trainer tanıtmıştık başka bir videoda. Ne yapacağız bugün? Bugün Zürich'teki en güzel dağ bisikleti rotalarından birinde gezeceğiz. Peki, Hazır dağ tamam. bisikletini takmışken. Aynen öyle. Dağ bisikletine bineceğiz ve dağ bisikleti rotasını en güzel rotalardan birisi. Bu rotayı ben Tour de Zwift'te keşfettim. Şurada görebilirsiniz, hemen 8 tane etaptan oluşan Tour de Zwift'i yeni bitirdim. Onun 7. etapında Deren, size anlattığım gibi Arda, öyle bir enteresan durumla karşılaştım ki ilk defa dağ bisikletiyle gidilecek bir etapmış orası. Ben normal her zaman yol bisikleti aldım. Yani sanal yol bisikletimi aldım. Ondan sonra inişte bir baktım. Bütün dağ bisikletleri beni geçiyor. Meğersem off-road olan dağ bisikletiyle gidilmesi gereken yere avantajlı kullanabilmek için Zwift'te dağ bisikletiyle gitmek gerekiyormuş. Zürich'te farklı dünyalara gidebiliyoruz. Ama biz bugün Watopya'da süreceğiz. Oradan Watopya'yı seçiyorsun. Herhalde ne var? Başka Seçelim. Richmond var, London var. London var. Başka rota. Watopya'daki bir rota o, biliyorum ben. Jungle'lı bir şeydi. Gidelim rotaya. Buradan bulacağız şimdi. Yukarıda olmalı herhalde. Jungle. Jungle Jungle Circuit. Circuit. Ne kadarmış? 8 kilometre yaklaşık. Ve 82 metrede metre tırmanıyorsun. tırmanış. Hiçbir şey değil ya. Yaparsın Aslında sen. çok kısa. Evet, yaparsın. Tamam. Okey diyelim. Evet, şimdi ne yapıyorduk? Direkt right demen yeterli. Right. Bir de daha önce tabii SPD pedallar vardı. Şimdi onun yerine normal pedallarımız var. Hemen ayakkabıyla binebiliyoruz. Bu da tabii ki evdeki kızlar için trainer'ı çabuk kullanmak açısından büyük fayda sağladı. Şu anda yol bisikletimiz var Arda. O yüzden menüye girebilirsin. Menü diyorsun. Orada garaj. Benim bir tane daha bisikletim var, biliyorum. Garaja giriyoruz. Frame'e giriyorsun. Evet, frame'de. Var bir tane daha bisikletim. Aşağıda tren Başka mi? modeller var, evet, bir sürü. Bak, Ha, bu. Zwift'in Mountain'ı var. Başka var mı? Başka yok. Başka yok. Tamam, Zwift'in Mountain'ı seçelim. Şimdi burada bak, aero weight falan gibi özellikler var ya Deren, Arda. Oğlum bakın, bu fark ediyormuş oyunda, biliyor musunuz? Onu öğrendim ben. Mesela gerçekten aerosu, weight'i iyi olan bisiklet yolda kullanıyorsan çok iyi gidiyorsun, fark ediyor. Mesela tutup dağ bisikletinle bu
Zwift'in mountain bike'ıyla yolda kullanmaya kalkarsan çok zorlanıyorsun. Evet. Gerçekteki gibi. Gerçi aynı gerçekteki gibi. Bunu yapmaları çok hoş olmuş. O yüzden kazandığın bisikletler hani motive edebilir seni. O bisikleti Tabii, kazanmak için. Her bisikleti kazandığında, daha iyi bisikleti aldığında daha böyle motive oluyorsun. Evet. Oyunda öyle bir güzellik Yani de sadece var. şekli için Yıldızlar almıyorsun falan aslında. bunlar ne demek? İşte mesela aero 2 yıldız bir bisiklet varsa işte alttaki gibi aerosu 1 yıldız olan bisiklete göre aerodinamiği daha iyi demek. Aero yazan bölüm 3 yıldız 4 yıldızsa aerodinamiği muhteşem demek mesela. Weight'te de tam yine aynı şekilde 1 yıldız weight ağır demek. 3 yıldız 4 yıldız weight olan ağırlığı bisikletin düşük demek. Burada Şimdi rengini ayarlayabiliyorsun galiba bisikletin değil mi? Evet, bisikletin O zaman rengini bir de yeşil ayarlıyorsun. yapalım. Yeşil, Aldığın en yeşil. sevdiği renk. Daha Tamam, güzel çok yeşil güzel oldu. bisiklet. Evet. Buna basınca Şöyle. oluyor galiba. Evet. Şu anda oldu. Yeşil oldu. Evet. Close mu diyoruz? Close diyoruz. Yeşil bir mountain bike'ımız var. Back deyip artık bir mountain bike var. Evet. Gören başladı. Vites değiştiriyor. Tabii yol bisikletine göre daha da rahat tabii. Dağ bisikletinin vites oranları son sürati düşük ama daha rahat. Zwift'te de aynı şekilde bu etkisini gösteriyor. Bu arada sana bir ride-on geldi. Boş yani. Oo. Mesela adettendir ride-on diyen arkadaşlara ride-on'la yanıt veriyoruz. Şu Japon arkadaş değil mi? Goto. Şu. Evet, ben de ona ride-on diyeyim. Hop bak, ona ride-on geldi. Back to me diyorum. Deren saatte 7 kilometre hızla. Bu arada benim bir haftalık 3 saat bisiklete binme hedefimi de sayende gerçekleştirmiş oluyoruz. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Deren. Herhalde 2 dakika falan kalmış zaten gerçekleştirmek. Evet, yani 2 dakika daha binsem daha hedefimi gerçekleştiriyordum. Senin sayende o da bitti. Bu arada evet, yani öyle hedefler de koyabiliyorsun. Mesela benim hedefim 75 kilometre galiba öyleydi. 75 kilometre toplamda her hafta bisiklete binmek ve 3 saat. Evet. Her ikisi de ayrı hedefler. Ayrı ayrı tamamlıyorum hedeflerimi. Nasıl gidiyor bu arada? İyi. Hala tırmanıyorum. 9 Rahatsın. metre tırmandım. Evet, yani bisiklete normal nasıl biniyorsan, nasıl efor sarf ediyorsan burada da trainer'da da aşağı yukarı aynı oluyor. Evet. Şu anda tırmanıyorsun. Nasıl bir eğimde tırmanıyorsun? İyiyim hatta %2 ile %3 oldu. %3 değil mi? Eğim sağ üstte hemen görünüyor. Haritanın sağ üstünde görünüyor %3. Şu anda 66-70 watt civarında üretiyorsun, güç üretiyorsun. Evet, şurada sol üstte. Orada azalacak galiba. Böyle yokuş aşağı var. Evet. Bu arada koşan biri görüyorum. Zwift'e koşuyu da eklediler. Triathlon da dolayısıyla geldi. Koşan insanı geçiyor olman da iyi oldu Deren. Yani ayıp olacaktı yoksa. Ayıp olacaktı. Şu anda 18 kilometre. Evet. Sanıyorum toprak yollara doğru geliyoruz. Hadi bakalım. Bakalım sen de toprak yollarda dağ bisikleti avantajını kullanıp %0 ile %3 oldu yani. %3 oldu. Evet. Zaten eğim hissediliyor oyunda. Evet. Hemen vitesimi düşürdüm. Evet. 100 metre iniş var diye tabelayı gördüm. Nasıl? Epeydir bisiklete binmemiştin. Evet. İyi şu anda ya. Evet, eğim -3 oldu. Deren de tabii eğimin azalmasıyla beraber daha rahat pedal çeviriyor. Hatta vitesini de ona göre ayarlıyor.
Evet, aynen gerçek hayatta olduğu gibi. Akıllı bir trainer'ınız varsa böyle rahat rahat Zwift'in onu yönetmesine müsaade ediyorsunuz ve siz keyfinize bakıyorsunuz. Keyfinize mi bakıyorsunuz, acı mı çekiyorsunuz? O da Arda. Şu an ablam eğleniyor gibi. %eksi şeyim mi? Şu an eğleniyor gibi. Az sonra acı mı başlayacak diyorsun? Çok güzel. Eksi şeyim. Yabancılar buna pain cave diyorlar. Pain cave yapıyorlar. Yani acı mağarası mı diyelim? Evet. Ha. Acıma. Ve evet, şimdi burada tozu dumana katarak deren, işte bak burası güzel. Şimdi burada yol bisikletlerine fark atman lazım. Bak öndeki yol bisikletli arkadaşlar senin kadar hızlı gidemiyorlar. Sen onları az sonra Gerçekçi yapalım. gerçekçi yapalım. Evet, sen de birazcık pedala basarsan gördüğün gibi yol bisikleti. Deren koşanları, yol bisikletlilerini hepsini Geçti. geçiyor. İşte bu da dağ bisikleti gerçekliği Zwift'teki. Eğer offroad'daysan, dağ bisikleti kullanıyorsan avantajlısın. Yalnız bu arada tabii güçlü yol bisikletleri de seni geçiyor. Evet, ama avantajı gördük. Tabii yol düzelince Deren de birazcık vitesi düşürdü. Evet. Tekrar başladı pedallamaya. Pedallara daha güçlü basmak zorunda kalıyor şimdi. Hafif terliyor muyuz, nedir? Terledim. İyi. 2.7 kilometre oldu. Evet. Gayet iyiyim şu an. İyiyim attı. Eğim arttı, tırmanıyor. Artık düşürebilirim ben de. Tırmanıyorsun. Sonra bir anda eğim eksilere düşüyor ya. Evet. O zaman dinlenme şansım oluyor. Kusura bakma şu an çok terledim. Odanın içinde olunca böyle ister istemez. Tabii bu arada ben şu anda açmadık ama bir tane vantilatörüm var. Böyle 1 saatlik falan, yarım saatlik, 1 saatlik ciddi eforlar sarf edeceğim antrenmanlarında mutlaka onu kullanıyorum. Efendim Deren, bu arada ter diyecektim. içinde kaldın. Ter içinde kaldım. Bir sürü insan geçtim. Onu belirtiyorum. Ha tabii yani evet. İlerledikçe Dağ daha bisikleti belli parkuru oluyor. diyorduk, tozu dumana katıyorsun diyorduk ve burada yol bisikleti kullananlara park atıyorsun diyorduk. Atıyor Deren'de. İnişlerde geçiyorsun rahat rahat. Evet. Bu arada bak şimdi bu nereden avantajı anlıyorum. Yani özellikle öndeki arkadaşların 3 katı, ağırlıklarının 3 katı watt bastıklarını görüyorum. Sen 1 falan gidiyorsun. Yani ağırlığının 1 katı bana göre, tabii oyunun karakteri ben olduğum için. Yani daha az güç yürüterek onları geçiyorsun. Aynen. Oradan avantajı anlayabiliyoruz. 4.4 kilometre oldu, yarısını tamamladım. 4 ne kadardı toplam? 7.8 yazıyorum. 7.9'du galiba, Ha, 8 dokuz mu? değil. Çok az kaldı Deren. İyi, ilk parkurunu bitireceksin. Zwift'te ilk defa olacak herhalde bu. Böyle bayağı bir terlediğini görüyorum. Arda, ablana bir havlu getir istersen oğlum içeriden. Evet Arda. Terledim ama çok rahatım şu an. İyi sürüyorum. Aslında ısınmadan başladın, o da iyi değil. Isınıp Doğru. başlaman lazımdı. Hemen bu arada suyunu almadın. Yani biz video çekeceğiz diye ne su aldık, ne havlu aldık, 8 kilometre. ne vantilatörü çalıştırdık. Deren'e işkence ediyoruz burada. Evet. Şu havluyla bir şöyle Teşekkür kurulan ederim. bakalım. Evet. Havlu şart. Ben havluyu şuraya asıyorum, özellikle Arda'nın selesinin oraya. Hemen. Zwift gayet eğlenceli bir uygulama. Eğer evde, özellikle bu pandemi döneminde bisiklete binmek istiyorsanız, evde antrenmanlara yaz-kış devam etmek istiyorsanız bir akıllı trainer alacaksınız. Böyle bir setup oluşturacaksınız mutlaka ve Zwift'le beraber kullanacaksınız. Arkadaşlar başka bir yolu yok. Açıkçası
başka bir yolunu bulamadık. Yani diğer cep telefonu uygulamaları, başka uygulamalar vesaire çok yerini tutmuyor. Zwift'teki ortam daha başarılı. Düzenli olarak işte yarışlar oluyor. Geçen öyle bir yarış serisini aslında Zwift Akademi'yi bitirdim. Sonra Tour de Zwift başladı. 8 etaplık onu bitirdim. Ve seni sürüklüyor, alıyor, ediyor. aynen motive ediyor. Deren de bu ara motive oldu. Havluyla kurulandı. Böyle gidon tutunmadan sürmek çok hoşuma gidiyor böyle. Şöyle Bayağı bakalım. rahat oluyor. Hiç ellerimizi yere tutunmadan sürünce. Ha bu arada sen de bir segmenti bitirmişsin. Hediyen var. Oğlum şu sol üstteki ikona Basayım mı? tıklarsan evet bas. Aerobus. Aerobus. Böyle oyunda evet segmentleri bitirdiğin zaman bazı bonuslar alıyorsun. Yine oyunda etkisi oluyor. Ceren epey geldin. Evet. Bu arada 7.6 kilometre. 7.6 oldu. 7.9'da tamamlanıyor. Tabii parkurun yokuşla bittiğini unutmuşum. Sana sürpriz oldu. Epey bir efor sarf ettin. Olsun. Evden dışarı çıkmıyoruz. Orman parkurlarına dağa falan gitmiyoruz. Bari burada birazcık efor sarf et. Şimdi pandemi bitecek. Umarım bitecek. Ve yine turlarımız başlayacak. Yavaş yavaş hazırlanalım. Tabii. Evet. Jungle Circuit. Ben çok sevdim. Şeyden daha iyiydi kesinlikle. O gidonu çevirerek gittiğin dağ bisikleti rotası vardı ya ne? Evet o deneysel ama o zaten Ha, deneysel. ne diyelim beta. Evet. Beta'da. Şu anda tamamıyla deneysel ve onun üzerinde de çok çalışmadılar aslında. Zwift de belki onu başarılı mı bulmadı, olumlu tepkiler almadı mı kullanıcılardan bilmiyorum ama devam etmediler, geliştirmediler onu. Aslında ben şey anlamda dedim. Bu yokuş iniş oranı anlamında hani eğimlerin oranı. Hani o hoşuma gitti. Ha. Hani ölecek gibi Genel yormadı. olarak bu rotada tabii %3, %4 eğimler var. İşte %7, 8, 9 olduğu zaman epey bir zorlanıyorsun. Aynen o bayağı Evet, zor. o radyo kulesi neydi ya? %15 Allah'ım. Ne yapayım? Hayır, etapı bitireceğim diye böyle kalbim küt küt atıyor, zor. 1.9 bitirdin 9 mi? Ne bittin, yaptın? evet bitti. Burada artık aslında şey bitiyor tabii sen durmak zorunda olmadığın için devam ediyorsun ama rota bu. Bundan sonra gidiyorsun ve tekrar aslında dönüyor. O yüzden buraya Jungle Loop deniyor bu segmente. O rotada dönüp tekrar öbür tarafa geliyorsun. Biraz da yoruldun herhalde. Terimi sileyim. Evet. Gayet güzeldi herhalde Deren. Evet benim çok hoşuma gitti. Uzunluğu olsun, yokuşları olsun. Benim için ideal bir rotaydı. Evet. Sürerken Yaklaşık eğlendim. 8 kilometre Hı hı. ve 48 metrede tırmanış var. Evet 48 metre. Evet. tırmanış. Yani öyle zor değil aslında. Gayet iyi bir parkur ve Evet. dağ bisikleti tecrübesi sağlıyor. Evet, ve yol bisikletinde olduğum gibi bir rahatsızlık da duymadım. Pozisyon olarak yani trainer Biz bu işi üstünde. de iyi yaptık galiba. Çok Dağ bisikleti rahattı. evet. Evde dağ bisikletini trainer üzerinde bırakacağız gibi geliyor. Yol bisikleti de keyifliydi tabii trainer'da da. Kızlar trainer'ı çok kullanmıyorlardı. Böyle biraz daha böyle devam edelim bakalım sonra ne olacak. Bugün size Zwift'te çok beğendiğimiz bir dağ bisikleti rotası olan Jungle Circuit'ı tanıttık. Umarım siz de bizim gibi izlerken keyif almışsınızdır. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.